Yerin altında gözümüzün görmediği o karanlık dünyada devasa bir orman sessizce fısıldaşıyor. Bu sadece bir benzetme değil, metrelerce derinlikte trilyonlarca mantar telinden oluşan uçsuz bucaksız bir ağ var. Bilim insanları bu gizli sistemi ormanın interneti olarak adlandırıyor. Bir ağaç susuzluk çektiğinde ya da yapraklarına böcekler saldırdığında tehlike sinyali o anda bu toprağın altındaki dev ağı kullanarak komşu ağaçlara ulaşıyor. Kökler birbirine yabancı değil, tam aksine bu devasa mantar ağı sayesinde tüm orman tek bir canlı gibi nefes alıyor. Peki bu sessiz iletişim ağı tam olarak nasıl çalışıyor ve ağaçlar birbirlerine sadece mesaj mı gönderiyor yoksa hayatta kalma mücadelesinde gerçek bir yardım eli mi uzatıyorlar? Sadece basit bir mesaj alışverişinden bahsetmiyoruz. Ormanın derinliklerinde her gün yaşanan acımasız bir ticaret ve karşılıklı dayanışma ağından bahsediyoruz. Yerin altındaki bu görünmez tüneller aracılığıyla ormandaki en yaşlı ağaçlar yani ana ağaçlar kendi yavrularını ve yoğun gölgelikten dolayı güneş ışığından tamamen mahrum kalan genç fidanları korumak, hayatta tutmak için doğrudan karbon, besin ve su pompalıyorlar. Örneğin küçük bir fidan ormanın tabanında karanlıkta kaldığında ve fotosentez yapma kapasitesini yitirdiğinde kilometrelerce ötedeki dev bir meşe ağacı mikroskobik mantar ağını adeta canlı bir damar gibi kullanarak o küçücük köke acil durum şekeri ve azot gönderiyor. Yani orman dışarıdan bakıldığında birbirinden bağımsız duran milyonlarca ağacın tesadüfi bir araya geldiği basit bir topluluk gibi görünse de aslında köklerin altındaki bu ortak dolaşım sistemi sayesinde biyolojik olarak tamamen birbirine bağımlı devasa bir süper organizma olarak yaşıyor. Peki bu kusursuz ve fedakar yardımlaşma ağı kaynaklar tükendiğinde ve herkes sadece kendi canının derdine düştüğünde halen dostça kalmaya devam ediyor mu? Yoksa orman sakinleri kriz o anda birbirlerinin suyunu çalmaya mı başlıyor? Tam tersi, tam o kriz o anda dostluk hikayesi bitiyor ve yerini buz gibi bir rekabete bırakıyor. Kuraklık kapıya dayanıp toprak kuruduğunda bu devasa iletişim ağı bir anda bir savaş alanına dönüşüyor. Çünkü mantarlar artık sadece besin taşımıyor. Kimin güçlü, kimin zayıf olduğuna bakarak tarafları seçiyorlar. Su kıtlaştığında en eski ve en kudretli ağaçlar köklerindeki kanalları kilitleyip kendi depolarını korurken etraftakilerin açlıktan kurumasına tek kelime etmeden göz yummakla kalmıyor, sisteme zehirli sinyaller pompalayarak zayıf komşularını erkenden ölüme terk ediyorlar. Örneğin Temmuz ayındaki şiddetli bir kuraklık dalgasında 100 yıllık devasa bir ladin ağacı etrafındaki genç fidanların suya olan umutsuz çağrılarını tamamen görmezden gelmekle kalmayıp mantar ağındaki vanaları kapatarak ortak havuzdaki son damla nemi bile bencilce kendi gövdesine çekiyor. Birkaç gün içinde o yaşlı ağacın yaprakları yeşil kalmaya devam ederken hemen dibindeki onca fidan kuruyup kür rengine dönüyor. Çünkü bu sistemde zafiyet asla affedilmiyor. Aksine daha hızlı sömürülüyor. İşte bu yüzden orman dışarıdan görüldüğü gibi kibar bir dayanışma bahçesi değil, yer altında kuralları anlık değişen, her an kimin sırtına basacağını hesaplayan acımasız bir pazar yeri gibi işliyor. Peki orman bu kadar bencil bir hayatta kalma savaşına sahne oluyorsa, o muazzam yeşil sessizlik aslında barışın değil, tam şu an sürmekte olan görünmez bir katliamın sesi mi sence? İşte tam o kritik noktada mantar ağları devreye girip her şeyi tamamen değiştirerek dengeyi yeniden kuruyor. Yer altındaki bu devasa biyolojik otoban sadece kimin kimden karbon çaldığını gösteren soğuk bir suç mahalli değil, aynı zamanda tüm ekosistemin çökmesini engelleyen hayati bir sigorta poliçesi. Orman tabanındaki yoğun gölge yüzünden genç bir fidan güneş ışığından tamamen mahrum kaldığında kilometrelerce uzaktaki yaşlı bir çam ağacı o mikroskobik lifler üzerinden fidanın köklerine acilen şeker ve azot pompalamaya başlıyor. Çünkü orman tek bir bireyin zamansız ölümünün tüm sistemi domino etkisiyle çökerteceğini çok iyi biliyor. Bu yüzden en bencil ağaç bile komşusunu hayatta tutmak zorunda kalıyor. Aksi takdirde besin akışını sağlayan o mantar otoyolu tamamen kapanıyor ve her canlı kendi yalnızlığıyla baş başa kalıyor. Peki sence bu muazzam yeşil sessizlik bitkiler arasında yaşanan saf bir şefkat kucaklaşması mı yoksa hayatta kalmak için birbirine mecbur bırakılmış iki amansız düşmanın soğuk ortaklığı mı? Ve tam bu noktada bilim insanları o korkunç sorunun yanıtını arıyor. Bu devasa toprak altı ağı sadece yardımlaşma için mi kuruldu yoksa ormandaki her bir bitkinin birbirini sürekli gözetlediği bir casusluk şebekesi mi? Çünkü aynı mantar ağları üzerinden bitkiler sadece şeker ve su değil, zehirli kimyasallar da gönderiyor. Sağlıklı bir çam ağacı yanındaki zayıf akrabasına can suyu taşıdıktan hemen sonra hemen arkasındaki yabancı bir türün çöplerine ölümcül bir kimyasal sinyal pompalayabiliyor. Yani ormanda dostluk dediğin şey aslında kaynakları kontrol etmek için verilen sessiz ve amansız bir savaşın ta kendisi. Bu durum doğaya bakış açımızı tamamen alt üst ediyor. Dışarıdan huzurlu görünen o yeşil örtü aslında gece gündüz durmaksızın mesajlaşan, strateji kuran ve birbirinin hamlesini bekleyen milyarlarca canlıdan oluşan devasa bir zihin ağı. Şimdi bu gerçeği bildikten sonra yarın bir parkta yürüyüşe çıktığında ayağının basacağı o toprak sana halen sadece basit bir toprak gibi mi görünecek yoksa altındaki o görünmez ve acımasız savaş alanını hissedecek misin?